Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nazmiye Dikmen. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, geçen bölümde sizlerle bu şirin tatlı ayıcığı örmüştük. Bu da koton ip ile ördüğümüz, sayılarımız aynı. İplerimizin kalınlığıyla büyük veya küçük ayıcıklar yapabiliriz. Mesela bu kotonla örüldü. Dantelle ördüğünüzde dantel ipiyle daha da küçük olacaktır. Şimdi bugünkü videomuzun amacı benden bu ayıcığımızın erkek bebeği istendi. Hatta sistem edildi. Hep kız çalışıyorsunuz. Ben acaba diyorum torunum kız ondan mı? Ben düşünememişim onu. O yüzden hemen bu arkadaşlarımızın da isteğini gerçekleştirmek istedim. Bu şekilde aynı sayılarla erkek ayıcığımızı öreceğiz. Sadece pantolon askılı kısa pantolon çalışacağız. Bluz yapacağız. Tek aradaki fark bu. Sayılarımız aynı. Dün akşam böyle kafamı hazırladım. Birebir aynı. Gözlerini mavi çalıştım. Çok da güzel oldu. Şimdi kafamız hazır. Sıra geldi gövdemizi yapmaya. Kafayı birebir öreceğiz. Bir değişiklik yok. Sadece arzuya göre gözlerimizi değiştirebiliriz. Şimdi ben böyle hazırladım arkadaşlar. Kollarımı hazırladım. Çok detaylı bir video olmayacak. Zaten sayılarımız belli. Bir önceki videodan aşağıya linkini de tekrar bırakacağım. Bir önceki videodan bulamayanlar için linkini bırakacağım. Oradan bakarak örebilirsiniz. Burada sıralarını vereceğim. Yani hangi sıraya mavi kaç sıra öreceğiz. Bunları göstereceğim. Tarif göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü birebir aynısı. Şimdi bacağımızla başlayacağız. Bir tane bacağımı ördüm. Yani birini bitirdim. Birinde ten rengini ördüm. Yine birinci sıramız sihirli halka içine 6 sık iğne. İkinci sıramızda hepsini çift battım. 12 oldu. Ve daha sonra 4 sıra düz öreceğiz. 4 sıra düz örüyoruz. Yani 2, 4, 6 sıra düz örüyoruz. Şimdi maviye geçeceğiz. Evet, siz de istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Elinizde hangi renkler varsa benim böyle güzel bir çok güzel rengi kendi çok güzel bir mavim var. Hemen bununla başlıyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi şu hep iplerimi biraz uzun bırakarak başlıyorum. 2 kere doladım ipimi ve sabitleme zinciri yaptım. Bu şekilde ve kaldığım yerden devam ediyorum. Bacağımı aldım. Şurası başlangıç noktam. Takip ettim ve buradan devam ediyorum. Bu sıramızda 2 tane arttırıyorduk. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 tane tek ördüm. Bir arttırıyorum. Tekrar 5 tek. Şu ipi de arada yürüteceğim. Üç, 4, 5. Son sık iğneme de çift batıyorum. Evet. Sayımız 14 oldu. Şimdi birinci sıramızı yaptık. İkinci sıraya devam ediyoruz. Şurada ipi koyalım. Gerçi buna gerek yok zaten. Ama siz eğer acemiyseniz yine de şöyle
koyalım. Ben zorlanmıyorum ama sizin için koydum. Buradan tekrar 14 tane, ikinci sıram mavide 14 tane tek batıyorum. 2 3 4 5 12 13 ve 14 tane sık iğneme tek battım. İlmek kaydırarak bir zincir çekiyorum ve ipimizi kesiyoruz. Evet, şimdi ben unuttum tabii. Birinci bacağımızı kesiyoruz. İkinci bacağımızı buradan 2 zincire devam edecektik. Artık ben mecburen ip takacağım yeniden. Öyle devam edeceğim. Şimdi şuradaki pantolon görüntüsünü yapacağız. Tekrar ipimizi sabitliyoruz. İpimi biraz yine uzun bıraktım. İki kere döndüm. İpimi sabitledim. Yeniden başlangıç yerinden işte tam mavi ve ten rengimizin başladığı hizadan batıyoruz. Her bir sık iğneye tek batıyoruz. Şu arttırdığımız yere şöyle biraz aşağıya da uzatıyorum da çok gergin yapmıyorum. Arttırdığımız yere bir daha batıyorum. Şöyle örerken şöyle havada bırakmıyorum. Aşağıya doğru uzatıyorum. Şu şekil uzatarak gergin olmasın diye. Bakın şöyle aşağıya uzatıp öyle devam ediyorum. Ve sıra sonuna kadar bu şekil devam edelim. Evet, en sonuncuya kadar hepsine sık iğne yaparak aşağıya doğru ördüm arkadaşlar. Şimdi yine birazcık uzun bırakıyorum. Bu şekilde olacak. Bunları içeriye çekelim ve birbirine bağlayalım. Tam orta noktadan ipleri içeriye çekiyorum. Bu şekilde düz bir görüntü oldu. Kaba olmasın diye içeriye aldık ipleri ve bunları birbirine bağlayalım. 2-3 kere. Evet. Tamam. Şu bacaklarımız hazır. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben hatta söküp ipi bağlayacağım. Kafam karışmasın diye. İp kaydırmıştık. Ben ipimi bağlayayım. Evet, şimdi iplerimize bağlarken şöyle bir iplerimi kadife ipi söküyorum. Alttaki beyaz ipi bırakıyorum. Bunu da öyle. Muntazam bir bağlama için. Evet, bu şekilde içindeki ipleri birbirine bağlıyorum.
Evet, 4 kere bağladım. Tam emin olmak için, sağlam olsun diye. Şunları da çıkaralım. Hatta keseyim bunları. Evet. Evet, gördüğünüz gibi hepimiz düz bir görüntü oldu. Bu da içeride kaynayacak. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Dediğim gibi buradan tekrar normal devam edin diğer videoda. İki tane sık iğne zincir çekeceğim. Evet, burası sıra başı. 2 zincirle bacağı birleştireceğim. Hemen karşıya geçiyorum. Kaldığım yerden devam ediyorum. Evet. Buradan sonrasını diğer videodan devam edelim. Evet, toplam 4 sıra düz ördüm arkadaşlar. İlk zincirle de birleştirdiğimizle beraber 5 sıra olmuş oluyor. Şimdi pantolonumuzu bitirdik. Daha önce kızda arkadan, ya burada koparıyorduk. Arkadan pembeyle örmüştük. Şimdi bunda bahçıvan pantolon olacağı için öndeki tek kattan ilmek kaydıracağım. 11 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8, gevşek olsun, çok sık yapmayın arkadaşlar. 9 10 11. Şu hatta 12.'ye de bir kaydıralım. 12.'yi de kaydırdık. Yani yine 12'den devam edeceğiz örmeye. Şimdi bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Ama ön kattan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, 9 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar şöyle baktığımızda 10. yapsam mı bilemedim. 10.'yu da göz ayarınıza göre yapabilirsiniz isteyen. Şimdi çok emin olamıyorum arkadaşlar eşitlik olarak. Şöyle baktığımda ortalı gibi. Bir zincir çekip dönüyorum. Tekrar 9 tane tek batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar bir zincir çekip döndüm. Yine hepsine tek batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar bir zincir çekip döndüm. Yine 9 tane. 3 4 5 6 7 8 9. Yine bir zincir çekip dönüyoruz. 4 1
2, 3, 4. sırayı yapıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9. Bu 4. sıramızda bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi batıp çıktım, battım, çıktım arkadaşlar. İkisini bir kapattım. Tekrar devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son 2 taneyi tekrar batıp çıktım. Batıp çıktım. Şimdi hepsini bir örüyorum. Başta ve sonda bir tane azaltmış olduk. Döndük. 5. sıramızda öyle yaptık. Döndük. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekip bir tane atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Düğme deliği yapıyoruz. 1, 2, 3, 3 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Yine bir tane atlıyorum. Yanındakine battım. Bu şekilde 6, 7 tane 7 sık iğnemiz olacak. Şurada biraz eksiltme yapmış olduk içeriye doğru. Bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi bu sıramızı sık iğne yapıyoruz. 1, deliğin içine batıyorum. 2, 3, 4, 5, tekrar deliğin içine batıyorum bir tane. 6 ve 7. Evet, 2 tane düğme deliğimizi yaptık. Önümüzü bitirdik. Pantolonumuzun ön kısmı. Tabi gövdeyi de öreceğiz. Bakalım nasıl, nereye gelecek. Tekrar belki sökeriz de. Çünkü ilk yapıyorum şu an. Elimde örnek yok. Şimdi ipimi, evet, şimdi ipimizi koparmamak için tekrar buradan dönüyoruz. İlmek kaydırarak aşağıya doğru ineceğiz. Her bir sık iğne ilmek kaydırıyorum. Burada aşağıya ineceğim. Rahat dönmek için çift battım. Şimdi hepsine tek, her bir sık iğne bir tane batıp ilmek kaydırıyorum. Evet, aşağıya indim. Tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. Biliyorsunuz ön lobdan, şu yani tek öndeki tek kattan FLO'dan örüyoruz. Yine devam ediyoruz ilmek kaydırmaya. Sıra sonuna kadar aynı işlem yapıyoruz. Zaten geldik. Arkadaki tek kata da bluz çalışacağız. Yine aynı şekilde. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi kaydırdım. Şimdi ipimi biraz uzun kesip içeriye çekelim. Şuradan
zincir çekiyorum. İpimi sabitledim. Evet. Evet, pantolonumuz bitti arkadaşlar. Şimdi şurada bir eğrilik oldu. Şimdi buraya ilmek kaydırınca şöyle elimize çekersek belki düzeltebiliriz. Aynı işte olsun diye. Ya da ilmekle buraya da tekrar ip takıp ilmek kaydırabiliriz. Neyse, ayarlayacağız sonra tekrar. Şimdi devam edelim. Bluzumuza beyazla çalışacağım ben. Siz hangi renk yapmak istiyorsanız, dediğim gibi renkler size kalmış. İpimi sabitliyorum. Kaldığım sıradan, bak şu sıradan da devam ediyorum. Arkadaki tek kattan. Kadife olunca biraz zor görünüyor. Evet. Sıra sona kadar katlarımıza tek batalım. Evet, beyazla birinci sıramı tamamladım arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak için söyleyeyim. 32 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi ikinci sıramda, bluzumun ikinci sırasında iki yandan azaltıyorduk. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek battım. Bir tane azaltıyorum. Şimdi diğer yana kadar 13 tane sık iğneye tek batıyorum. Evet, 13 tane sık iğneye tek battım. Yine ikinci azaltmamı yapıyorum. Diğer yanda. 30 tane sık iğnemiz kaldı. 8 taneye tek batıyorum ve bundan sonra 2 sıra düz öreceğiz. Evet, 2 sıra düz ördükten sonra 5 sıra her iki yanda devamlı kesiyoruz. Şimdi 2 sıra düz ördüğümüz yer, daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra bir bundan bir buradan azaltma yapıyoruz. 20 tane sık iğnemiz kalacak. Şimdi kollarımızı takacağız. Diğer zaten tarifte detaylı var. Buradan tekrar hatırlatıyorum size. Şimdi bu arada kollarımızı da yine aynı yapıyoruz. Evet, bu arada kollarımızı da yine 6 ile başlıyoruz. İkinci sırada 2 tane arttırıyoruz. 8 oluyor. 2, 4, 6 sıra ten rengiyle düz örüyoruz. İpimizi koparıp 2 sırada beyazla örüp toplam 10 sıra, 2, 4, 6, 8, 10. Toplam 10 sıra olacak. Hatırlatmak için bir daha söyledim. Şimdi kollarımızı takacağız. Şimdi 3 tane sık iğne örüyorum. 2, 3 ve 4 sık iğne ile kollarımı ekleyeceğim. İpi kopardığımız yere şöyle arkaya iç kısmı alıyorum. Şöyle ekleyelim. Kollarını yine elyaf doldurmuyoruz. Boş olacak.
Gerek yok çünkü. 2 3 ve 4. Evet, bu şekilde kolumuzu örerek birleştirdik. Şimdi diğer tarafa kadar altı tane tek batıyorum. 2 3 4 5 6 kolumuzu ekleyelim. Bir, iki, üç ve 4. Evet. Bu şekilde kollarımızı da ekledik. Bakın çok peşinden belli oluyor. Çok şirin olacak. Ve kalan 1, 2, 3 sık iğne kaldı. 2, 3. Evet, sayımız değişmedi. Yine 20. Eksiltme artırma yapmadık. Sadece kollarımızı birleştirdik. Şimdi biraz doldurma yapalım. Sonra da zaten 2 sıra kaldı ve gövdemiz bitiyor. Güzelce dolduralım. Birazdan dolgu yapmıştım. Öyle çok taş gibi de doldurmuyoruz. Yumuşak olsun. Evet, şimdi son 2 sıramızı yapacağız. Artık gövdeyi bitireceğiz. Bunun için 5 tane tek batıyorum. Bir azaltacağım. 2 3 4 5 6 Kusura bakmayın arkadaşlar. Kafam çok şey değil. 2 4 5 tane tek batıp bir azaltıyorum. Tekrar 5 tane tek. 1 2 3 4 5 bir azaltıyorum. 4 tane tek batıp bir azaltıyorum ve bitiriyoruz. 3 tane eksilme yaptık. 17 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi burada bir ilmek kaydırıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Son sıramı ten rengili yapacağım. Boynumuzu. Evet, yine ipimizi sabitliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Bir kestim. Yanından devam edeceğim.
Bu sefer 4 tane tek, biraz alt yapacağım. 2 3 4 arkadan yapabilirdik aslında. BLO'dan. Öyle yapalım, daha güzel olsun. Arkadaki tek kattan yapıyorum. Bluz görüntümüz olsun diye. Bir, iki, üç, 4 tane tek, bir tane azaltıyoruz. Dört tek, üç, dört tek, yine bir azaltıyoruz. Ve en son 3 tane tek, bir azaltla bitireceğiz. Üç. İlk başladığımızda batarak ilmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi keseceğiz. Evet, gövdemizi bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde tamamladık. Şimdi kafamı dikeceğim. Ondan sonra bir doldurayım, daha sonra askılarını yapalım. Evet, askımız için tam pantolonumuzun orta kısmından, şu bacak ortamızdan, şu yandan başlıyoruz. Ve ipimizi yine sabitliyoruz. Uzun bırakalım ki içine çekecek payımız olsun. Bu şekilde. Şimdi şöyle içeriden, iç kısımdan girdim. Tam mavi kısımdan ilmek kaydırdım. Botluk olmasın diye. Şimdi zincir çekeceğiz. Şu an 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Şöyle bakıyoruz, 25 nereye geldi? Evet, 25 tane zincir çektim. Bir atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Hepsine tek batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Buraya düğme dikeceğiz. Trabzan yaparsak çok kalın olur. O yüzden sık iğne yapıyorum. Hepsine tek batıyoruz. Evet, hepsine tek battım arkadaşlar. Askımın birini tamamladım. Şimdi bir sık iğne, hemen bir sık iğne atlayıp yanındakine, yani dibine yapmıyoruz. Yanındaki sık iğneye
batıp ilmek kaydırıyoruz. Askımızı buraya sabitledik. Şimdi tekrar ilmek kaydıralım. Birkaç sık iğne. İpimizi koparmadan diğer askımızı yapalım. 2 3 tane yaptım. Eşit olması için 3 tane yaptım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Şöyle dördüncü olmuş oldu onunla beraber. Şimdi tekrar 25 zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6 24 ve 25 zincir çektim. Yine ikinciye batıyorum. İkinciden sonra her bir zincirin içine tek batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Evet, zincirin bitene kadar hepsine tek battım arkadaşlar. Ve ipimi şimdi buraya sabitleyeceğim. Askımı bir tane atlayıp şuradan batarak ipimi askımızı sabitliyoruz. Yanına bir tane daha ilmek kaydıracağım. Daha böyle sağlam olsun diye. Evet, bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, bitirdik arkadaşlar. Askılarımız da tamam. Fide kalmış. Bunları da böyle içeriye çekeceğiz. Bunu da buraya çekelim. Evet, şimdi güzel bir düğme bulup bunları dikelim şimdi. Kafamı dikeceğim arkadaşlar. Normal daha önce yaptıklarımız gibi. Evet, düğmelerimi diktim arkadaşlar. Boynumdan diktim. Bu arada düğme kutumun içinden böyle çok şirin bir düğme buldum. Sarı üzerine ayı figürü. Çok şeker. Bunu da Mini Atölye Isparta'dan almıştım. Çok hoş, çok tatlı. Daha doğrusu hediye etmişti. Aldığım iplerin yanında hediye koymuş. Buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Mini Atölye Isparta'ya. Şöyle çapraz olarak taktım. Bu şekilde düğmelerimiz. Şöyle ayarlayalım. Evet. Evet, ayımızı bitirdik arkadaşlar. Çok şeker oldu değil mi? Çok tatlı oldu erkeği de. İsteyen tekrar boynuna da şuradaki kızımızdaki aynı kurdeladan papyon yapabilir. Ben bu şekilde bırakacağım. Çünkü bir sıra fazla oldu mesela. Bir sıra daha az yaparsak papyon yapacaksınız. Bence yani bir sıra daha eksik yapın. 6 sıra yapın yani 7 sıra burası. O çünkü papyon yaptığınızda burası kapanmış olacak. Görünmeyecek yani. O yüzden bu şekilde bırakacağım. Böyle tatlı şirin o bir ayıcık olduk.
Erkek ayımız arkamızda bu şekilde. Bakalım şöyle. Boylu. Boyu daha uzun oldu nedense. Çünkü neden uzun oldu? Beyaz ip farklı arkadaşlar. Ten rengim Himalaya. Beyaz olan da kartopu kadifesi. Kartopunun kadifesi. Onlar biraz daha böyle sert, kirişli, örmesi zor olabiliyorsunuz. Elimde vardı. Ben de onunla ördüm. O yüzden o biraz daha kalın olduğu için boyum daha uzun oldu şimdi. Kızdan daha uzun oldu. Şöyle bir de şöyle bakalım. Arkadaşlar ikisini. Evet, erkek ayımız da bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da tatlış oldu. Bir tarifle yeniden bir de erkek yaptık. Dediğim gibi tek bir tarifle ya bununla tavşan da olur, aslan her şey olur. Şu mavi eminim soracak olanlar vardır. Mavi kadifenin markasını ve numarasını. Bu da Volans Yarns, okuyamadım arkadaşlar. Şöyle ekran görüntüsüne bakın. Bir de rengi de Color 10012 lot 300. Şöyle bir tür odaklayamadım. Neyse şöyle artık anlayın arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Erkek bebeğimiz 30 santim oldu. Kızımız 28'di. İpler nedeniyle sizin de farklı farklı boyu olacaktır. Ne kadar ince veya kalın örerseniz küçük veya büyük olacaktır. Evet arkadaşlar, yeni videolarda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.